Merhabalar sevgili dostlar. Hepinize selamlar merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz abi. Bu yeni bir içerik benim için yeni bir ne bileyim reaksiyon mu diyelim artık ne diyelim bilmiyorum. Biliyorsunuz ki Resident Evil 4 remake çıkacak yakınlarda. Tam tarih olarak 24 Mart olması lazım. 24 Mart'ta oyunun remake'i çıkacak. Diğer Resident Evil remake'lerin hepsinde oynadım ve Resident Evil serisinin büyük bir fanı olduğum için böyle bir video çekmeye karar verdim. Bunun için bu video tarzında bir tane de Hogwarts için çekeceğim. Bilmiyorum sadece e, gameplay izlerken dedim ki yayın hem içerik olsun, yayın ediyorum. Kanal hem içerik olsun hem de bazı şeylerden bahsedelim. Şimdi Game Informer diye bir kanal var ve bu Game Informer kanalı dergisi daha doğrusu dergisi 12-13 dakikalık bir yeni bir gameplay yayınladı. İzlemedim ben. Şimdi onunla beraber bakacağız işte ona izleyeceğiz bakacağız ne var ne yok diye. Onun haricinde ona yani videoya başlamadan önce de ufak ufak şöyle oyunda tabii remake olduğu için başka farklı değişiklikler var. İşte yeni düşmanlar olacakmış. Ne bileyim yan görevler gelecekmiş oyuna Resident Evil 4'e remake'e. Çünkü önceki oyunlarında herhangi bir yan görev falan yoktu. Saçma sapan işte Quick Time Action diye bir şey vardı. Quick Time Event pardon. Onu kaldırmışlar mesela. Bazı oyunda yeni silahlar getirmişler. Onun haricinde mesela düşmanla kapışırken Ashley diye bir kız var biliyor musunuz bilmiyorum Resident Evil 4'te. Sürekli bizi sırtına böyle sıplayıp havara kaçıyorlardı tamam mı? İşte onu yanına gitmemiz gerekiyordu adamlardan kurtarmak için falan filan. Ya da ateş etmemiz gerekiyordu. Şimdi onu ekstra özellik olarak da bıçak saplama falan getirmişler böyle. Yeni silahlar gelmiş. Yeni ölüm animasyonları gelmiş. Ne bileyim onun haricinde Ashley artık mesela Ashley'nin üzerinde böyle bir can göstergesi vardı Resident Evil 4'teyken. Şey normalindeyken vanilla diyeyim hadi ben ona vanilladayken Resident Evil 4'ün vanillasında Ashley'nin canı gidiyordu mesela. Artık öyle bir can göstergesi olmayacakmış. Ama fazla hasar aldığında tekrardan ölecekmiş tabii ki. Onun haricinde ne varmış bakıyorum hemen. Ayşe merdivenleri devirmek, kapıları açmak ve dar yerlerden geçebilmek gibi durumlarda bize artık daha fazla yardım edecekmiş. Bazı yerlerde e, çok eğiliyorum ya. Resident Evil 4'ün bazı yerlerinde Ashley bize gerçekten yardım sağlayamıyor ve yardımdan çok bela alıyordu başımıza. Artık öyle bir şey olmayacakmış dediklerine göre. Ek görevlerde şöyle bir şeyler olacakmış. İşte normalde Resident Evil'ın bütün oyunlarında Easter egg'ler olur. Gizli saklı böyle bulabileceğimiz şeyler olur. Bunlar artık yan görev olarak eklenmiş ve bunlardan aldığımız başarımlarla tüccardan bir şeyler alabilecekmiş söylenenlere göre. Onun haricinde birden fazla envanter çantası olacak diyorlar. Artırılmış cephane olacak. Yani modlayabileceğiz sanırım çantamızı. Ben öyle anladım şu anda buradan. Onun haricinde Ashley için artık bekleme komutu yok. Eskiden Resident Evil 4'teyken bekle, hadi gidelim, gel, yardım et, cart, curt falan filan böyle saçma sapan komutlar veriyorduk. Artık onlar yokmuş anladığım kadarıyla. Sadece otomatik olarak yani belli bir algoritma üzerinden bizi takip edecekmiş. Onun haricinde baktığım kadar yeni bir tane de enemy düşmanımız var. Yeni düşman türlerinden birisi maske takıyor ve çekiç taşıyor olacakmış. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Dediğim gibi bence bu remake'in benim gördüğüm kadarıyla şeylerine değişikliklere baktığım kadarıyla Quick Time Event artık yok. Yani biz bir şey izlerken mesela ara sahne girer böyle rahat rahat yayla izleriz böyle ulan ne olacak falan filan diye bakarken birden ekrana böyle kare üçgen falan çıkar ya. O artık olmayacak. Bu şeyde de Spider-Man'lerde falan da var mesela. O artık olmayacakmış. Bence oyunun en büyük değişkenliği bu. Tabii ki grafiksel değişiklikler olacak, bambaşka olacak. Ki bence Resident Evil remake konusunda 2 3 şaheser yarattı yani ben bilmiyorum çok iyi bence mükemmel olacak. Onun haricinde bakıyorum hemen notlarıma bir tane ekstradan bir silah gelmiş. Mine Tower diye patlayıcılı bir silahmış. Anladığım kadarıyla evet. Buymuş. Bir de saklanma yerleri eski olmayacakmış. Şimdi ben bunları böyle sırayla söylemedim aslında. Yorumlarımı da kattım ama tabii ki önümde bir notlarım var. Ve ilk defa böyle bir video çekiyorum. O yüzden saçma sapan şeyler söyleyebilirim. Çok umursamayın. Çok da şey yapmayın abi. Bir de önemli özelliklerden birisi şu. Resident Evil 2'de biliyorsunuz ki camlardan çıkan düşmanlar için tahtalar vurduk böyle tak 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 tahtalardan düşmanlar fırlayıp böyle altımıza sıçırtmasın bizi diye. Şimdi 4'e onu eklemişler. Onun haricinde çok bir şey yok. Şu an benim gördüğüm bütün değişiklikler bunlar. En önemlisi dediğim gibi Quick Time Event yok ve grafikler bir de şu tahta olayı güzel olabilir. Bir tane de yeni düşman eklemişler. Tabii ki
Daha farklı şeyler vardır ama benim anlayabildiğim, çevirebildiğim, görebildiğim şeyler bunlar. Kendi nacizane yorumum bunlar. Şimdi isterseniz şu 12 dakikalık videonun şeyine geçelim. İzleyelim bakalım neler olmuş, nedir, ne değildir. Ben kendimi ekranda şöyle ufak bir şekilde küçülteceğim. Çok sıkıntı olursa videoda dediğim gibi oradan kendimi yok ederim ben. Bakalım, buyursunlar efendim. Ses var ama. Okey. What's going on, everybody? Thank you for tuning in to Game Informer. I'm your Merhaba, host, Game Alex Informer. Beni. Teşekkür ediyoruz bu arada. Today, we're going to be taking a look at some of Böyle this bir şey yapabiliyor exclusive muyuz? gameplay footage that we have from Resident Evil 4 Remake, Chapter 5. We're going to be seeing Türkçe yok some galiba. church gameplay, some Ashley gameplay. Türkçe olmadığı için bir şey yapamıyoruz arkadaşlar some of maalesef. the cabin fight, as well as just overall fighting Ganado and Bakıyoruz abi. Let's go. trying to stay alive. So we've got about 12 minutes of footage here to show you today. And I'm joined by Mark Chapter 5'in direkt bize gameplay'ini veriyor. 12 dakikalık bir gameplay bu. Game Informer. Stewart. How are you, Marcus? I'm feeling great. I'm happy to be seeing this section again because, as I mentioned in the cover story I wrote, I had a lot of fun playing it. Absolutely. So yeah, we are. This footage starts out, and we are, simply escaping from the church. This is how many hours into the game would you say this is, Marcus? Valla It's hard to Türkçe say. olsa çok güzel We don't olurdu ya. know how long the other chapters are. It's got to be at least Otomatik çevir diyelim. like Türkçe'ye çevirsin sizin için. 3-ish hours. Benim I için de would tabii ki. guess. Sadece sizin için değil. Şöyle yapalım. This is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B-roll Correct. that Capcom provided, so this is someone on the team. Okey, bu arkada konuşan Game Informer elemanlarından değil bu gameplay. Yani bunu Capcom oynamış. Bunlar yayınlıyor. Playing. Onlar da benim gibi, bizim gibi izliyor şu an yani. Yes. Yes, we did play through this section. Everything that you see today. An important disclaimer: Capcom did help out with accommodations for travel. That means like flights, hotel. Ha, yani bunlar oynamışlar ama şu anki görüntü değil galiba. Yani burada bizi nasıl karşıladıklarından falan bahsediyorlar. Zaten görüyorsunuz bunu, zaten onu çevirmeye gerek yok. Ben... Yağmur ne ya bu arada? Biraz sesini açalım. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen. İşte peşimizde ama bu yağmur karla karışık mı yağıyor? Ne yağıyor ya? The weather is getting worse. Roost out. Bakalım nasıl? The Hunnigan conversations are in game now, which is nice. Hoppa, map güzel Yeah, gözüküyor. you can kind of move around while it's happening. Yeah, Evet, shots yani happening. şeyden bahsediyor. Resident Evil 2'de de vardı bu, 3'te de var. Herhangi bir telsiz veya telefonla konuşurken hareket edebiliyoruz aynı zamanda. Bu güzel bir şey tabii. They're going to the helicopter extraction point where nothing will go wrong, I'm sure. And so yeah, in the beginning you saw Leon and Ashley sort of just talking about like, hey, we need to get out of here. Fun fact, without spoiling, there's a little extra area in that upper deck that you can find if you don't want to just beeline it straight for that ladder. So keep an eye out up there. Yani eski oyundaki gibi öyle harra hurra gidip de oyunu direkt ileri yapmayın diyor. Yapmayan bilirsiniz diyor. Ufak odalar eklemişler oyuna. Spread out. Okay. Yağmur bana bir tuhaf geldi ya. Öyle değil mi? Bu yeni eklenen bir şey. Come on. Okay. Ashley geliyor. Aha, yakalandık. And yeah, this part was pretty fun to get through. I tried to get through it stealthily the first couple times. Bu partta çok eğlenmişler. Ashley'i götürüyorlar lan. Lan sırtladılar, götürüyorlar. Bak işte bu mesela. Şuradaki özellikten bahsettim videonun başında. Oo. So you're gonna notice there's gonna be a few jumps in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this isn't going to be a straight run through of the chapter. It's gonna jump around at points. But as you can see, the flash grenade still. Hala ben yağmura takıldım orada. Yağmur çok değişik yağıyor ya. Transformed Ganado. As we enter the cemetery, you get a little bit of a
a little bit of a taste of one of the side quests, which is sort of a spin on the cemetery puzzle. As you can see, you can still shoot birds' nests to get those precious eggs. Puzzle'da mezarlıkta bir puzzle var. Bu puzzle için değişiklikler yapmışlar yani anladığımız kadarıyla. Genel olarak söyleyeyim ben. Tree, don't ask me. Tavuk yumurtası, kuş yuvası falan. But I mean, in the original game, you killed snakes and Değişik geldi bana. Aha tüccarımız. Wow, tüccar çok güzel There gözüküyor. he is. Took care of a request. Bak mesela oradaki puzzle'ı çözdük ve yumurtayı aldık, direkt tüccara geldik. Tüccarda mesela bize bir şey verecek dedim. Bu videonun başında da söylediğim gibi Easter egg'leri aldığımız zaman direkt tüccara geldiğimiz zaman bir şeyler alacağız yani alabileceğiz. Man himself. Look at you. So you can see you're turning in side quest, which is what you're going to be doing. One has to wonder how he moves with all that heavy equipment in that coat. Must be pretty. Ben de strong. It's bilmiyorum, kinda çok like ağır hareketler nasıl hareket ediyor Dragon onlarla Ball, bilmiyoruz ama. Piccolo, weighted training gear. He's probably pretty strong. Oo. Bu arada şuradaki görsellik çok iyi benim için. Ben çok beğendim şu anda ışığı falan. Mükemmel He's just yani. like into CrossFit, you know. You know, we don't Upgrade know. var. It's a mysterious, Tamam. mysterious figure. As you see, we're upgrading our equipment here. You can upgrade knives now, as mentioned in the cover story, which is nice, which you're going to be needing Güzel. because they're Evet, çantaya geldik. durability. And you're going to Tamam, use kısa it yol quite a bit ekledik. for the new parry mechanic, which I enjoy. And you can see there's another side quest right there. You're going to want to keep an eye out in the environment for those blue flyers. Oh, so there's the wild doll quest. Okay. That was one of the more involved quests that we saw so Absolutely. We need to keep moving. And you won't see the solution Devam etmeliyiz. Okay. in this footage, but you will see sort of what's on the other end of this side quest for you. Yeah. The dog is hard to find. We are going to show the dog, Bir tane köpek varmış anladığım kadarıyla. Bir köpekle ilgili bir şeyimiz var. but the way to find the dog will be, I guess, a little bit of a mystery. And also important to note, we turned left when we left that door. There is another path behind us if we were to turn right. Evet, out of that arkamıza door that goes into an underground tunnel that like takes you up through a well in the çok iyi village. So gözükmüyor there's a mu lot of ya? paths available. Yeah, like when Okey, birden fazla ana göreve gidiş yolumuz var. Bu güzel bir şey. Ve ben şunu söyleyeceğim abi, Resident Evil bu remake için tamamen çözmüş bence yani. both came through Bilmiyorum. here, we just assumed just the way the camera's framed. We're like, okay, this is the Harika gözüküyor the only yani. way to go. But Wow. yeah, one of the producers pulled us aside and was like, hey, check this out. Oo. Like, oh, okay. Knockout var, güzel. Here we go. We've got the village at night. The lady thought she could take a pitchfork to Leon. Abi bu şu yağmur çok saçma geldi bana ya. Bu yağmur fazla mı yağıyor? Nedir ya bu? Look out for her. And this is I Mhm. I was gonna just comment on the rain. I know that there's a lot of talk. Aynı anda mı yaptık yorumu? Rain Gate. Rain gate. I do agree. I Bak, think it's, ileri mi sardım yanlışlıkla? it can be tuned down a little bit. Yok. It does feel like intentionally, like it is intentionally obfuscating the environment. Abi öyle bir zamanlamada konuştu ki yağmurla ilgili izlediğimizi falan zannedeceksin. İzlemedim. Gerçekten izlemedim bu arada. Yağmur çok göze batmıyor mu? Bakın şurada. Ya çok kötü gözüküyor ya. There's I Çok abartı gözüküyor bence. I was gonna just comment on the rain. I know Bence that de there's bu a ne lot of ya? talk about Rain Gate. Rain gate. I do agree. I think it can be tuned down a little bit. Bence de ayarlanabilir It bir şey. does feel like intentionally, like it is intentionally obfuscating the environment, and kind of adds to that Kar gibi tension. Like you gözüküyor böyle, can't daha see çok what you're shooting. karartmadan ziyade I do kar agree gibi though. It's gözüküyor a yani. bit much. And you know, it'd be great, Marcus, if there's like a rain slider. I'm kidding. Yeah. I just Yani want a nice atmosfer falan little çok iyi downforce. gözüküyor Let's yani. see, Bilmiyorum, çok iyi I love the gözüküyor. lighting in this game. You know, like it just the bloom on the flashlight and just how dark everything is. Like it just makes especially like interiors like this, if we lift Ashley up to Tamam. do her thing, get Leon up there. Yeah, it just makes the interiors creepier. Like that, like the first time that owl made me jump because you just see the glowing eyes in the dark. And Yeah. you're like, oh my god, like what is that? Yani bu zaten bu şeyi Resident Evil 2'de arça çıkarmışlardı. Bu karanlıktan gelmeler vesaireler bilmem neler.
There, Hala I will öyle. Daha da katmışlar üstüne bence. say there were a couple times when I was Işık playing gölgelendirme. the demo where I was kind of in a very dark environment and Leon wasn't pulling up his flashlight, which is kind of frustrating. So I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly Aha, like köpek geldi. outdoor. O bahsettiğimiz köpek geldi. There he Here's is. the dog. Oh my god bro, bu ne? Look What at the that thing. fuck? It's got like a weird, almost like a scorpion tail. Now that I'm looking at it again. Wow, 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 wow. So yeah, Capcom also pointed out, for those wondering, that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original game, because, you know, in this game he's presumably dead. So, you know, at the time we kind of were like, oh, maybe this is the dog, but they were very clear to point out, like, nope, different dog. Farklı bir köpek, evet. But yeah, that They dog also fight is wouldn't- pretty hard. They also wouldn't definitively answer if it was the same dog in this game Okay. as in the old game. In terms of the one that's dead. Bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. Ben Resident Evil 4'ün vanilyasını çok az oynadım. Yani çok az oynadım yani. Bitirmedim tamamen. O yüzden bazı spoilerları bilmiyor olabilirim. O yüzden mal gibi ekrana bakıyor olabilirim. Bilginiz olsun. Oyunu oynayıp bitirmedim. At the beginning of the game. They're Sadece like, remake'i "Maybe it's bekliyorum not şu the anda." same dog. And it's like, okay. So you see a blue medallion up Bir there. madalyon Leon aldı. takes it out. So you Yeah. see Mesela hemen bir sağda bir şey açıldı. Şu an siz görmüyorsunuz. Şöyle yapayım. Sağda hemen da Destroy the Blue Medallions dedi. Oradaki hemen bir yan görev açıldı direkt tak diye mesela. Okey bence. Güzel. it's one of 5. So I asked Capcom about that because in the original game it was kind of like 15 in the same area, and they said that that side quest reappears in different Evet. parts of the map. So you're gonna be Farklı yerlerinde shooting- çıkıyormuş. It sounds like you're gonna Aha. be shooting medallions outside of just like the village area, and they just sort of like divided them into like batches of 5. Oyun oynamadım ama genel mantığını tabii ki de biliyorum. Ya çok az oynadım oyunu. Oynamadım demeyeyim. O az oynadım. Ashley ile bayağı gittik. Bir tane boss'la kapıştım ama boss nasıldı hatırlamıyorum bile yani. Çok eski. Ne oluyor lan? Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name, Miss Ashley. You are? Bu siyahatın adı Ashley. Senin adın ne? Sen kimsin? Very good questions, unfortunately. Gelen var arkadaş. Leon çok karizma olmamış mı arkadaş ya? And due to the cuts, there's a lot of that village before the bridge that we ran over that you can fight through and explore. Like there's a lot. Şimdi onlar That they didn't oynadığı show. için burada bahsettikleri şey o. Biz buraya gelene kadar bir sürü şey geçti abi. Bunları daha göstermediği şeyler var Bonus demişler. footage. It's Diyorlar yani, where, pardon. at least during our playthrough, the brute first appears, the cow-headed enemy. Okay. In that area just before the bridge that we crossed. But Yeah, because in the footage we've put out of this, people have seen the cow guy shows up in Appears this fight, here. but you Yeah. actually fight him well before this. So Yeah, so when it he seems shows like up in he's the gonna fight- be a Oh. what were you saying? yeah, he's Okay. definitely a recurring enemy. But when he shows up in the fight, you've already had to fight him before, and so I feel like Vuruş hissi çok it's tatlı extra ya. tense because Tatlı like, oh vuruş my hissi god, var. I gotta fight this guy now. Yes, So- I saw some people speculating that he might be a Whoa, 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 single whoa. persistent enemy that follows you. I'm No. pretty sure that is not the case. Yeah, I think he's No, just Öl be I artık have- be lanet olsun öl I be. have killed him several Vur be oğlum. times in different areas. Aha. yeah. Just a new enemy type. Yumruk atıyor. So this fight was pretty Oh, wow. wild as it is in Aha. the original, Dedikleri bahsettikleri yeni boss bu. Yeni enemi bu. but even more so here. And there he is, Mr. Bullman. There's been a lot of Çekiç like ve back and forth, maskeli like, is de. he a cow? He's a demişlerdi. bull, but I was like, he's got a horn there. Not the bull Boğa gibi thing. gözüküyor evet. Well, a bull is just a cow. It's a male cow. I mean, yeah, they're the same thing, but you know, like bulls have horns. Okay, You know, that's fair. That's fair. Listen, he's got Oh. a single horn there. It looks like as Leon just gets pummeled. Şeyleri falan aynı ama. Dayak yedikten sonra yuvarlanmaları falan aynı geldi bana bilmiyorum. and yeah, that's the Yeah, bro. end of the Bu ne? action gameplay we've got to show off. This is a look at putting gems inside of treasures to increase Hey. their value. Of course, if you different combinations of gems net you different bonuses. Oo. Yani bir tane hazineye farklı değer katabiliyoruz abi oyunda. There are now customized cases Farklı bonuslara sahip that oluyoruz have yani. different bonuses. So, like the black case has an increased drop rate for L Videonun başına resources. dediğim özel case'ler You bunlar. can,
You can pick up charms as well. The Costumist little chicken case. charm. The Ah, charm charms and var. the cases, they give you little passive bonuses. Yeah. Tamam. And you can do that stuff in the typewriter menu. Okey, anladığım kadarıyla şu mesela bir tane tavuk cebinize taşıyorsanız eğer charm yani. Charm normalde silah falan takılan şeyler ya. Burada mesela sırtına attığım bir tane tavuk var. Bu tavuk, örnek veriyorum, taşıdığınız zaman size mesela tavuğun burada yazdığı %100 health verecek. Yani siz bu tavuğu cebinize koyduysanız eğer o esnada taşıdığınız boyunca %100 health recovery veriyor size. So you can't do that all the time, just when you reach those save points. Çok iyi. Çantanın ucuna koyuyor mesela. Güzel düşünmüşler. To keep up with all of our coverage, bookmark gaminghomer.com/Resident Evil 4 and subscribe to our YouTube channel. Teşekkür Thanks for ederiz watching. Game Informer. Valla güzeldi bence gameplay. Ben sevdim. Merakla beklediğim bir remake. Resident Evil 4 remake'i. Efendim işte ilk defa böyle bir video çekiyorum. O yüzden dilim sürçtüyse, yanlış şeyler söylediysem kusura bakmayınız. Elimden geldiği kadar yorumlarımı kattım, notlarımdan okuduğum kadarıyla. Ara ara böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Hogwarts için de aynısını yapacağım. Çünkü Hogwarts da bambaşka benim işim. Çıktığı zaman YouTube kanalımdan benden izlemek isterseniz de izleyebilirsiniz. Belki beni yeni keşfeden insanlar olabilir. Hepiniz hoş geldiniz. Ağzım sürçtüyse kusura bakmayın efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir oyun çıktığı zaman oyun serilerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.